Efsanelerle büyüdük. Her gece yattığımızda yorganı kafamızın üstüne kadar çektik. Çünkü bizi korku hikayeleriyle büyüttüler. Bir nesil değil, tüm nesil bu hikayeleri dinledi veya duydu. Her ülkenin kendine has yaratıkları vardı. Yetiler, koca ayaklar, uzaylılar, cinler. Ama biz bu videomuzda gerçek belgelere sadık kalarak sizlere en doğru bilgiyi vereceğiz. Acaba gerçekten de var mı? Nerede yaşadı? Kimdi? Kimler duydu? Ve dahasını sorgulayacağız. Türkiye'de yaşamış olan canavarları sizler için kanıtlarıyla önünüze sunacağız. Aydın'da hayvancılık yapan Turan Cengiz canavar olduğunu iddia ettiği yaratığın 25 küçükbaş hayvanını telef ettiğini söyledi. Oldukça esrarlı bir sır perdesi altında saklanan canavarın kangal köpeklerini de rahat bir şekilde öldürerek yediğini söyledi. Mekana ağıra geldiğimde eve gidip yemek yemeye tekrar geri döndüğümde gelip bakıyordum. Köpeği de yedi, koyunu da yedi. İşte burada, olay burada meydanda. Kaç tane şu ana kadar hayvanınıza ait var? Valla anaç koyun olarak en az 10 tane. Yavrularını sayamazsın yani. Gebe olarak giden oldu, kuzulu olarak giden oldu. Söke'ye bağlı Burunköy sırtlarında görüldüğü iddia edilen kızıl-boz renkteki canavar köylülerin korkulu rüyası oldu. Yaratık hayvancılıkla uğraşan Turan Cengiz'in 25 küçükbaş hayvanını telef etti. Çoban köpeklerini parçalayarak öldürdü. Yaşanan olay sonrası Turan Cengiz elinde tüfeği ve gece lambasıyla nöbet tutmaya başladı. Canavar ile göz göze geldiğini belirten Turan Cengiz tüfeğiyle çok sayıda ateş ettiğini ancak vuramadığını söyledi. Gördüğü canavarın boyunu yaklaşık 80 santimetre, ağırlığının ise 60 kilogramdan fazla olduğunu söyleyen Turan Cengiz, hayvanlarımı öldüren canavar, köpeğimi de yedikten sonra beni daha çok tedirgin etti dedi. Kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için yetkililere bilgi vermediğini kaydeden Cengiz, zararım büyük, derdimi kime anlatayım? Çevremizde bir sürü çakal, tilki gördük. Ancak bu yaşıma kadar köpekleri canlı canlı yiyen bir canlıyı düşünmek bile insanları tedirgin ediyor diye konuştu. Bu olaydan bir yıl sonra Söke Burunköy'de çok garip bir canlıya rastlandı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği bölgeye foto kapanlar kurdu ama sonuç alınamadı. Köy halkı arasında ise bir canavarın varlığından söz edilir oldu. Canavar söylentisi geçtiğimiz günlerde çoban köpekleri tarafından yabani bir yavrunun öldürülmesiyle yeniden gündeme geldi. Ekodost Başkanı Bahattin Sürücü, bulunan ve 15 günlük olduğu tahmin edilen kedi görünümlü hayvanın fotoğraflarını çekerek Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Laboratuvarı ile irtibata geçtiklerini söyledi. Ama bu yavrunun neye ait olduğu basın ile paylaşılmadı. Çevredeki çobanlar zaman zaman bölgede kara çakal gördüklerini söylüyorlardı. Belki de bu bir kara çakal yavrusu. Ama 1970'li yıllarda Söke'de birçok aslan avına ait fotoğraflar da mevcut. Ve buranın yerlilerinden ve esnaflarından Ensar soy isminin söylenmesini istemiyor. 1988 yılında Söke'deki en son aslanı ben öldürdüm diyor. Belki de bir aslan, belki de bir kara çakal, belki de bir sırtlan. Zamanında onların doğal yaşam yerleriydi buralar. Sizce kangal köpeğini bile acımasızca yiyen bir canlı ne olabilir? Bizim kanaatimiz sırtlan veya aslan yönünde. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mekana ağıra geldiğimde eve gidip yemek yemeye tekrar geri döndüğümde gelip bakıyordum. Köpeği de yedi, koyunu da yedi. İşte burada, olay burada meydanda. Kaç tane şu ana kadar hayvanınıza ait var? Valla anaç koyun olarak en az 10 tane. Yavrularını sayamazsın yani. Gebe olarak giden oldu, kuzulu olarak giden oldu. Canavar, 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 canavar. Ülkemizde canavar hikayeleri hiç bitmiyor. Acaba gerçek canavarlar insanlar mı diye her gün düşünüyorum. Ama bilemiyoruz. Aklımda şöyle bir soru var. Acaba her ilde görülen canavar neden görüldüğü ilin ismini alıyor? Mesela Van Gölü canavarı. Van'da görülüyor. Bundan önceki izlediğimiz videoda Söke canavarı Söke'de görüldü. Sırada ise Balıkesir canavarı var. Evet, bu da Balıkesir'de gözüktü.
Bu canavarlara isim katmak istiyorum. Söke canavarının ismi Sökelaçi. Balıkesir canavarının ismi Balıkaçi. Evet, isimsiz kalmasınlar. Balıkesir'de bir üniversite öğrencisinin mantar ararken bulduğu esrarengiz iki ayaklı, uzun boyunlu ve güçlü dişleri olan hayvan iskeleti görenleri gerçekten de şaşırtmayı başardı. Dinozoru anımsatan bu yaratığın video kaydına gelin hep birlikte bakalım. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde esrarengiz bir iskelet bulundu. Bülent Yalçın iki arkadaşı ile birlikte dolaşmak ve mantar toplamak için çıktığı yürüyüşte Işıklar Köyü kırsal alanlarında bir iskelet buldu. İki ayaklı, uzun boyunlu ve güçlü dişleri olan hayvanın ne olduğu anlaşılamazken, iskeletin dinozora benzemesi akıllara dünyaca ünlü film Jurassic Park'ı getirdi. İskeletin neye benzediğini tam olarak anlayamadıklarını belirten Bülent Yalçın, mantar için burada gezerken eski yıkılmış evi gördüm. Kenarda bir şapka duruyordu. Şapkayı kaldırınca içinden bu çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. İki ayaklı böyle bir hayvan. Daha önce hiç görmedim. Hiçbir yere de bahsetmedik bu hayvandan. Burada duruyor. İlgilenen biri olursa gelip burada görebilir dedi. Yalçın, arkadaşlarının bu iskeleti dinozor iskeletine benzettiğini söyledi. İskeletin bilimsel olarak araştırılması gerektiğini kaydeden Yalçın, yetkilileri göreve çağırdı. Ama canavarın video kaydını bizim de bir incelememiz gerektiğini düşünüyoruz. Kayıtlardaki canlı resmen mumyalanmış. Yaklaşık 3 ila 5 ay önce öldüğünü söyleyebiliriz. Direkt video kaydında dişleri dikkatimizi çekmeyi başardı. İnternetten birçok hayvanın ağız yapısı ile diş yapısını eşleştirdik. Karşımıza çok ilginç kanıtlar çıktı. Köpeğin olması imkansızdı. Çünkü köpeklerin köpek dişi diye tabir ettiğimiz diş ince ve uzun geliyor. Ve köpeklerin dişleri ufak ve insan dişini anımsatan bir yapıya sahip. Ama buradaki dişleri eşleştirdiğimizde çok çarpıcı bir şekilde sırtlan ve dağ aslanının diş yapısına birebir benzediğini görebiliyoruz. Diğer dikkatimizi çeken nokta ise boynunun uzun olup arka bacaklarının kısa olması. Bunun sırtlan olma olasılığını arttırıyor. Ama oldukça ufak bir canlı olması ise bunun yavru bir sırtlan olduğunu kanıtlar nitelikte. Belki de ön bacakları diğer canlılar tarafından yenildi. O yüzden iki bacaklı da olmuş olabilir. Demek oluyor ki Türkiye'de hala doğal ortamlarda sırtlan yaşıyor. Bu da Balıkesir'de bir sırtlanın aktif olarak doğum yaptığını gösteren nitelikte. Bu da demek oluyor ki ormanlarda gezinirken dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü sırtlanlar aslanlara kafa tutabilen ve çenesi oldukça kuvvetli olan bir canlıdır. Biz bu kayıttaki ve diğer kanıtlardaki canlının sırtlan olduğunu düşünüyoruz. Peki sizce bu canlı ne olabilir? Manisa'nın Kula ilçesinde çok farklı bir video kaydı alındı. Gece 1 civarında domuz avına çıkan 3 avcı arkadaş, arkalarında güzel bir hatıra bırakmak amacıyla kamera kaydını başlattılar. Ama kameraya domuz yerine çok farklı bir yaratık girince olanlar oldu. İşte o video kaydı sizlerle. Video kaydı oldukça eski ama görüntüdeki yaratık gerçekten de çok dikkat çekici. 2006 yılında çekilen görüntüde avcılar çalılıkların arasında bir ses duyuyor. O sese doğru ilerleyip elinde silahlarıyla vurmaya hazır bir şekilde gidiyorlar. Yaklaştıkça bunun bir domuz olmadığını anlayınca gözlerine inanamıyorlar. İnsana benzer bir yaratık ama saçları yok ve üstünde hiçbir kıyafet yok. Avcılara kafasını döndürüyor ve o anda avcılar küfür ederek kaçmaya başlıyor. Kayıtlar aslında oldukça uzun. Başlangıçta bir av sahnesi var
Ama telif hakları sebebiyle sadece 15 saniye kullanmamıza izin verdikleri için sizlere en net görülen sahneyi gösterdik. Ama merak etmeyin, gerisinde sadece av ve domuz arama kayıtları var. Bu olaydan sonra Muhittin isimli 29 yaşındaki adam bu video kaydını hatırı sayılır bir ücret ile haber ajanslarına satmış ve YouTube kanalına yüklemiş. Ama durun, sakın bir yere ayrılmayın. Bu video kaydını inceleme sırası bizlerde. Muhittin'in bu video kaydını yaklaşık 20 metre mesafeden çekmiş olduğu bariz bir şekilde belli oluyor. Çünkü kameranın zoom özelliğini kullanıp videoyu yakınlaştırdığı gözüküyor. Sonra kafasını döndürüp insanlara bakıyor. Bu yaratığın kendisine aşırı güvendiği belli. Hiç tepki bile vermiyor. Diğer fark ettiğimiz nokta ise gece gözlerinin bir kedi, bir vahşi hayvanmış gibi parlaması. Buradan da bunu anlayabiliriz ki bu yaratık geceleri çok güzel bir şekilde görebiliyor. Kaydı biraz daha temizleyip yakınlaştırıyoruz. Karşımıza bunlar çıkıyor. Bu görüntüyü birkaç forum sitesinde paylaştıktan sonra bizlere çok farklı bir mail geliyor. Mailde ise güzel bir arkadaşımız bunun bir reptilian olma olasılığının çok yüksek olduğunu ve orada ise beden değiştirmek için saklandığını belirtmiş. Maili okurken gerçekten de ürperdim. Hemen internetten reptilianlar hakkında araştırma yapıyoruz ve uçsuz bucaksız metinlerle baş başa kalıyoruz. Reptilianlar aslında bir uzaylı ırkı ve dünyayı yönettiği düşünülüyor. Büyük ve kodaman insanların şekline girip dünyayı buradan yönettikleri yazıyor. Ama dünyayı yönetiyorlarsa bu yaratığın Manisa'daki işi ne diye kendi kendimizce soruyoruz. İnternetten edindiğimiz bilgilere göre Kula eski tarihin dolu dolu yaşandığı bir yer olduğunu ve kaya resimlerinden tutun da birçok tarihi esere sahip olduğunu öğreniyoruz. Bakın nereden nereye geldik. Reptilian'a benzer bu yaratığın Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekten de kaya yazıtlarıyla bir bağlantısı olup olmadığını ve ne yapmaya geldiğini, neden Manisa'da olduğuna anlam veremedik. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz nelerdir? Bingöl Merkez Yolçatı köyünde nöbet tutan güvenlik koruyucuları esrarengiz bir olay yaşadı. Akşam 22 sularında köy girişinde bulunan kulübede nöbet tutan 3 güvenlik koruyucusu, köpeklerinin havlaması üzerine kulübe yakınında hareket halinde olup dur ihtarlarına uymayan bir varlığı mermi yağmuruna tuttu. O ilginç anlar sizlerle. Halo mermi içindekine halo. Enişte sık. Röneçu ya Rabbi ya Resulallah. Röneçu. Evet, kayıtları hep birlikte izledik. Bu kaydı izleyen bir insan ise onun da tüylerinin ürperdiğine eminiz. Bu kayıt 2016 yılının kışında çekildi. Orman koruyucularının verdiği röportajı şöyle yorumlayabiliriz. 10 metre mesafeden tek mermi isabet etmedi dediler. 2 güvenlik koruyucusunun yaklaşık 50 mermi sıktığı o anlar bir güvenlik koruyucusunun cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Onlarca merminin sıkıldığı olay karşısında neye uğradığını şaşıran güvenlik koruyucularının video kaydını aldığı görüntüler ve sesler izleyenlere ürkütücü anlar yaşattı. Koruyucular bunun bir şehit olduğuna inanıyoruz dedi. Yaşanan olayı anlatan güvenlik koruyucuları yaşadıkları anları unutamadıklarını söyledi. Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen koruyucular o anları şöyle anlattı. Akşam nöbet tuttuğumuz esnada köpeklerin havladığını duyduk. Kulübeye yakın mesafede bulunan çalılıkların olduğu alana giden köpekler korkmuş bir şekilde geri döndü. Bunun üzerine el feneriyle o bölgeye ışık tuttuk. O an insan gibi birisinin yürüdüğünü gördük. Dur ikazı ve uyarılarımıza rağmen kulübeye doğru geldiğini görünce ikimiz ateş ettik. 10 metre mesafeden yaklaşık 50 el ateş ettik ama tek kurşun isabet etmedi. Kulübenin yanından yürüyerek geçip gitti ve aniden kayboldu. O an ne olduğunu anlam veremedik ama sonradan şehit olabileceğine kanaat getirdik. Olası olaylara karşı kamerayla kayıt altına aldığımız için yaşanan olayı böylece kaydetmiş olduk. Kayıtlara baktığımızda koruyucuların ne kadar çok korktuklarını anlayabiliyoruz. Neredeyse korkudan ne yapacaklarını şaşırıp kelime-i şehadet bile getirenler var. Resmen 70 ila 100 yaşlarında yaşlı bir dedeye benzeyen suriyet. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edip gidiyor.
Doğaüstü olaylara inanır mısınız bilmem ama bu adamlar gerçekten de çok korkmuş ve daha sonra da psikolojik tedavi almışlar. Böyle bir varlığın olma olasılığı belki milyarda bir ama ben bunun gerçekliğine inanıyorum. Bunun bir ruh olma ihtimali var. Burada tanıdığımız bir hoca ile konuştum. Bu görüntüyü gösterdiğimde bunun bir dede olduğunu ve o bölgede vefat ettiğini, zamanının daha gelmediği için dünyada bir şeyi koruyor olabileceğini söyledi. Peki bu konuda sizin düşünceleriniz nedir? Ruh halu neçu. Hop. Ruh halu. Ruh halu mermicin dikine. Ruh halu. Halu mermicin dikine halu. Enişte sık. Ruh neçu ya Rabbi ya Resulallah. Ruh neçu. Canavar dediğimiz varlıkların uzaylı olma ihtimali var mı? Şimdi sizlere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çekilmiş olan olağanüstü görüntüleri göstereceğim. Haberlere bunlar uzaylı diye lanse edildi. Gerçekten de canavarlar uzaylılar olabilir mi? Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi Diclekent mahallesinde 12 Şubat'ta gece saatlerinde esrarengiz bir olay yaşandı. Mahalledeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde adı konulamayan bir cismin bir süre yürüdüğü, ardından ise uçtuğu görüldü. Aynı görüntü mahalledeki diğer güvenlik kameralarına da takıldı. Gelin hep birlikte bu kayıtlara bakalım. Evet, kayıtlarda bariz bir şekilde uçan cisim gözüküyor. Diyarbakır'da bir sitenin güvenlik kamerasına takılan esrarengiz cisimi görenler oldukça şaşkın. Montaj mı, gerçek mi olduğu anlaşılamayan cisim akıllarda soru işareti oluşturdu. Söylenene göre site görevlisinin dikkatini çekmiş ve uzaktan bu cisimi izlemiş. Diğer gün arkadaşlarına anlattığında inanmayınca kayıtlara bakalım demesiyle gerçeğin ortaya çıktığı biliniyor. Hayli ürpertici bir görüntü. Gelin sıra analiz etme vakti bizlerde. Normal bir şekilde sanki bir bayan edasıyla yürüyen bir cisim görüyoruz. Gerçekten de yürüyüşü bir manken anımsatıyor ve birden yerden 10 ila 15 metre arası yükseliyor. Bu görüntü uçtuktan 5-6 dakika sonra geri döndüğü için kesilmiştir. Uçarken kafasında dönen bir şeyin olması ve rengini de metalimsi krom bir rengi anımsattığını görebilmemiz bizim dikkatlerimizi çekti. Dikkatimizi çeken başka bir nokta ise bunun montaj olmadığını kanıtlar nitelikte. Bu yaratığın ışığın vurduğu taraftan bir gölgesi var ve eş zamanlı bir şekilde onu takip ediyor. Bakacak olursak en üst seviye filmlerde bile çoğu nesnenin gölgesi bulunmuyor. Montaj olsaydı gölgesiz olurdu. Harbiden psikoloji bozan bir görüntü. Ne olduğu hiç belli olmuyor. Belki bir robot, belki de bir uzaylı. Benim düşüncem bunun bir uzaylı olduğu yönünde. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünde görülen esrarengiz cisim kameralar tarafından görüntülendi. İnsanların düğün esnasında elektriklerin kesilmesi sonucu görülen esrarengiz cisim korkuya yol açtı. İşte o görüntüler sizlerle. هات شهدي لي هات اشتهدي لي هات زوري هاي زوري Birden gökyüzünde bir ışık belirdi. Bir süre sonra büyümeye başladı. Daireler çizip yatay ya da yukarı doğru kaybolmaya başladı. Yani Yüksekova'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde esrarengiz bir cisim fark edildi.
İlk olarak saçtığı ışıklarla beliren cisim daha sonra Samanyolu'na benzer bir ışık saçarak kayboldu. Söz konusu anlar gazeteci Erkan Çapraz tarafından kaydedildi. O an bir düğünde bulunduğu ve düğün alanının aydınlatma sisteminde yaşanan problem nedeniyle söz konusu olayı daha erken fark etme fırsatı bulduğunu ifade etti. Düğündeki birkaç kişinin dediklerine göre Dünsöz ailesinin düğünüydü. Kır düğünü şeklinde yapılan düğünün aydınlatma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle etraf biraz karanlıktı. Yüksekova ilçenin ışıklarını uzaktan izlerken birden gökyüzünde bir ışık belirdi. Üçgen şeklinde olan ışığı önce bir hava aracının ışığı olarak yorumladılar. Gittikçe büyüyen ve bir hava aracının saçabileceği ışıktan daha büyük bir ışık halini alınca düşen bir hava veya uzay aracı olabileceğini düşündüler. Son olarak cisim etrafında dönerek uzaklaşmaya ve gökyüzünde kaybolmaya başladı. Saçtığı ışıklar Samanyolu'nu andırdı. Uzun süre aynı yere baksalar da bir daha bir şey göremediler. Düşen bir göktaşından çok yukarı veya aşağıya yatay şeklinde hareket eden bir cisimi andırdı dediler. Videoyu bizim de incelememiz lazım. Bu görüntüler bir tek burada değil. Daha önce konu aldığımız başka yerlerde de, başka kayıtlarda da benzer görüntüler mevcut. Kıbrıs, Rusya, Amerika, evet dünyanın birçok yerinde benzer ışıklar görüldü. Birçok analizciye göre bir füze denemesi olabileceği yönünde. Birçok analizciye göre de bunun bir uzaylı ya da bir meteor olabileceği yönünde. Uzay gemisi veya bir uçak da olabilir. Ama o bölgedeki hava sahasında uçuşun yasak olduğu için bu düşünce de şaşırtıcı. Birçok ülkede görülen ve gizemi açıklanamayan ışık hüzmesinin peki Türkiye'de görülme sebebi ne olabilir? Ya da bu ışık hüzmesi ne olabilir? Yorumlarınızı bekliyorum. Nomine. هات شديد هات اشتري هات زوري زوري هاي الله زوري Birden gökyüzünde bir ışık belirdi. Bir süre sonra büyümeye başladı. Daireler çizip yatay ya da yukarı doğru kaybolmaya başladı. Yani Bitlis'te cep telefonuyla çekim yapan aile fotoğraflarda garip bir yaratık gördü. Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni aldıkları cep telefonuyla çekim yapan aile fotoğrafların ikisinde tanınmayan bir yaratık gördü. Fotoğrafları basın mensuplarıyla paylaşan aile söz konusu karelerde kesinlikle fotomontaj olmadığını söyledi. Basına verilen fotoğraflara ve video kaydına gelin hep birlikte bakalım. Akrabalarım adına bu konuşmayı ben üstlendim. Onlar çünkü isimlerini vermek istemediler. Halen de verilmesini istemiyorlar. Bu olay bizim başımıza geldiğinde fotoğrafları yeni aldıkları bir cep telefonuna, Android sistemli bir cep telefonuyla çekmişler. Olay ilçenin tanınmış ailelerinden birinin evinde meydana geldi. İsmini açıklamak istemeyen aile bireyleri yeni aldıkları cep telefonunun kamerasını test etmek amacıyla çok sayıda fotoğraf çekti. İddiaya göre fotoğrafları inceleyen aile iki karede tanımlanamayan bir yaratık gördü. Fotoğrafları gören ev sahibesi büyük bir korku yaşadı ve çığlık attı. Ailenin diğer bireyleri panikle söz konusu yaratığı aradı fakat başarısız oldu. Cep telefonu tarafından çekilen fotoğrafları yorumlayan aile ve yakınları karelerde yer alan yaratığın cin ya da uzaylı olabileceğini ama kesinlikle fotomontaj olmadığını söyledi. Bu bilgileri haber ajanslarına verdiler. Gelin görüntüleri hep birlikte inceleyelim. Görüntü sanki fotomontajmış gibi durmuyor mu? Ve işin ilginç kısmı ise o yaratığın gölgesi yok. Şimdi telefonun görüp de gözümüzün göremediği yaratıklar var ise o zaman diğer yaratıkları da herkesin görebilmesi gerekmiyor mu? Bu görüntülerdeki yaratığın ailenin teknolojik cahilliğinden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyoruz. Bunun bir telefon eklentisi olduğunu düşünüyoruz. Ama aile oldukça korkmuş. Umarım bizler gibi onları da aydınlatan birileri olur. Çünkü evlerini bile satıp gitmeyi düşünmüşler. Hatta ileriki mahallede bir ev bir yılda 400 defa yanmış. Onun yaptığını bile düşünmüşler. Ama gerçek olan bunun bir telefon uygulamasının olduğu, sanal gerçeklikle çıkartmış olduğu bir efekt diyoruz. Sizce başka bir şey olabilir mi?
Yıllardır Türkiye'de haberleri alt üst eden efsanevi bir yaratıktan bahsediliyordu. Bu manşetleri gören büyük küçük herkes 90'lı yıllarda Van Gölü'ne girmekten korkarak yaşadılar. Ve Van Gölü canavarı ismini taktıkları bu yaratık Van Gölü'nün içerisinde yaşayan, dünyada yaşamış olan dünyanın en büyük dinozoru kadar büyük ve suda yüzebilen garip bir varlık olduğu söylendi. Van ve Bitlis arasında yer alan Türkiye'nin en büyük göleti olma özelliğini taşıyan Van Gölü bu söylentiler sayesinde dünyada bilinmeye başlandı. 90'lı yıllarda birçok araştırmacı Van Gölü'nün çevresini sardı. 7 metre uzunluğunda kahverengi siyahımsı bir Yılandır, büyük yılan, yani ben öyle tahmin ediyorum. 4 metre kalınlığı var. Uzunluğu da hemen 15 metre var. Bunlar arasında bir sürü yerli ve yabancı bilim adamları vardı. Bu söylentileri merak eden meclis sayesinde yetkili bir araştırmacı, bilim adamı memur atandı. İhbarlar gün geçtikçe o kadar büyüdü ki 1000'in üzerinde Van Gölü canavarını gören ve ihbar eden insan vardı. Bununla da kalmadı. Yüzlerce fotoğraf ve video kaydı piyasaya çıkmaya başladı. 1993 yılına denk adından hiç söz edilmeyen bu canavarı Loch Ness canavarı gibi dünyaca bilinen bir şöhreti yakalamasına vesile oldu. Hem Van Gölü'nün çevresi araştırmacılar sayesinde canlandı hem de efsaneyi arayan tekil kişilerce doldu. Ama Van Gölü canavarının tarihi de burada bitmedi. Aslında ilk Van Gölü canavarı ihbarı Osmanlı dönemine dayanıyordu. 1889 yılında 2. Abdülhamit Han döneminde padişaha ve kadıya çok garip bir varlığın olduğu söylendi. Van Gölü'nün çevresinde abdest alan kıdemli bir askerin bilinmeyen bir varlık tarafından ayaklarından yakalanıp suya çekildiğini ve asker belindeki bıçağı sayesinde yaratığı yaralayarak kurtulduğu bildirilmişti. O dönemde 2. Abdülhamit Han bu konunun araştırılması hakkında insanları görevlendirdi. Ama araştırmaların sonuçları her zaman gizli tutuldu. Belki de bulundu ve halkın korkmaması için gizli bilgi olarak saklandı. Belki de hiç göremediler ve araştırma yarım kaldı. Ama bir tek bununla da bitmedi. Gören insanlar ihbar edenlerden fazla. Hal böyle olunca dünyanın en efsanevi yaratıkları arasında olmayı hak etti. Bu zamana kadar Osmanlı döneminden sonra hiçbir insana saldırdığı ihbarı olmasa da büyük küçük herkes ondan korkuyor. Mahmut Baykara'nın çekmiş olduğu bir video ile Top 10 listemize başlıyoruz. 15 Şubat 2019 yılında YouTube'a yüklenen bu videoyu araştırmalarımızın sonucunda ulaşabildik. Akşam saatlerinde çekilen ve Van Gölü canavarı olduğu iddia edilen video kaydını gelin hep birlikte izleyelim. Video kaydını hepiniz izlediniz ve incelediniz. Evet, sıra inceleme sırası bizde. Van Gölü'nün kenarında çekilmiş olan bu video kaydı ya sabahın ilk ışıklarında ya da gece çökmeden önce kayıda alındığı bariz bir şekilde belli oluyor. Dikkatimizi çeken diğer bir nokta ise video kaydı yapılan ve canavar olduğunu iddia ettiği varlığı çeken adam arasında yaklaşık 15 metre civarında bir mesafe var. Sanki öylesine gölü çekermişçesine rahat, herhangi bir şaşırma sesi veya korkma sesi çıkartmıyor. Rahat bir şekilde oturup "Oh, canavar geçiyor da ben de şunu bir çekeyim" havasında olduğu bariz. Kayıtlarda 15 metre uzaklıkta gölün üstünde yaklaşık 2 metre boylarında bir şeyin yüzdüğü çok belli oluyor. Ama videonun karanlık olması yüzünden tam ne olduğu belli olmuyor. Biz de kendi teknolojimizi kullanarak video kaydını temizleyip aydınlatıyoruz ve daha da yakınlaştırıyoruz. O da ne? O bir şnorkel mi? Sanki hava almasını sağlayan bir boruya benziyor. Durun, daha ayrılmayın. Biraz daha videoyu incelememiz lazım. Diğer kısımda ise palet olduğu bariz bir şekilde belli oluyor. Belki de canavarın boyu kısa gibi ve çok güzel kulaç atıyor. Elimizdeki delilleri kullanarak bunun 1 metre 75 santim civarında dalgıç elbisesi giymiş ve ayağındaki büyük paletlerle muhtemelen zıpkınla balık avlayan biri olduğu kanaatini getiriyoruz. %90 insan olduğunu söyleyebildiğimiz bu video kaydının tamamen yalan bir haber olduğunu ortaya çıkarttık. Durun, bir yere ayrılmayın. Sıradaki diğer videoları inceleme vakti ve sizlere ihtiyacım var. YouTube'da 11 Mart 2010 tarihinde yayınlanan bir video ile karşınızdayım.
Y Haber Ajansı tarafından yüklenen bu video neredeyse 7000 insanın dikkatini çekmiş ve videoyu izlemiş. 240p görüntü kalitesiyle çekilmiş olan bu video kaydı 2009 zamanının ilk kameralı cep telefonu ile çekildiği yazıyor. Van Gölü'nde balıkçılar tarafından yakalanan bu balığın videosunu gelin hep birlikte bir izleyelim. Video kaydını hepiniz benim gibi izlediniz ve incelediniz. Muhtemelen çok farklı düşünceleriniz de olabilir. Bunları yorumlarda paylaşarak bizleri de aydınlatabilirsiniz. Ama durun, bir yere ayrılmayın. Sıra inceleme vakti bizlerde. Bir balıkçının yakalamış olduğu yaklaşık 5 metre civarlarında bir balığın videosunu görüyoruz. Boyutu karakola bildirilen Van Gölü canavarı ihbarlarıyla uyuşuyor. Gelen ihbarların bazıları şöyle: 5-6 metre uzunluğunda, kafasının üstünde uzun bir anteni bulunan büyük bir yılana benzeyen canlıyı gördüm. Diğer bir ihbar ise Van Gölü üzerinde yaklaşık 10 metre civarında aşırı uzun ve aşırı parlayan yılana benzer bir canavar gördüm. Evet, bu ihbarların hepsi bu videodaki yaratıkla birebir uyuşuyor. Bu balık da 5 ila 6 metre büyüklüğünde ve yılana benziyor ve anteni var. Bu balığın göz yapısını incelerken bariz bir büyüklükte göz merceklerinin olduğu dikkatimizi çekiyor. Derin su canlılarının görebilmesi için ve gözlerinin basınç altında patlamaması için ya aşırı ufak ya da aşırı büyük ve büyük mercekli göz yapısına sahip olması şart. Bu balığı incelediğimizde derin su balığı olduğu bariz. Anteni var ve gideceği yönü aydınlatıp onun önünü görmesini sağlıyor. Ama yine de araştırmalara devam ediyoruz. Van Gölü'nün en derin noktası kaç metre diye hemen internete yazdığımızda bizi şöyle bir cevap karşılıyor. Göl su seviyesi iklime bağlı olarak yükselip düşmektedir. Ancak ortalama olarak denizden yüksekliği 1646 metredir. Gölün ortalama derinliği 171 metre, en derin yeri ise 451 metredir. 451 metre derinlikte yaşayan bir canlı olabileceği kanaatimizde. Biz de internetten derin su canlılarını araştırmaya koyulduk ve elle tutulabilir bir kanıtla karşılaştık. Kürek balığı denen ve yaklaşık denizin 1450 metre derinliğinde yaşayan bir balık olduğunu öğrendik. Bu bize şu sorunsalı aklımıza getiriyor. Van Gölü acaba eskiden denize bağlı mıydı? Ve zamanla depremler sonucu sıkışıp kaldı mı? Belki de depremler sonucu deniz çekilerek Van Gölü kapalı bir şekilde kaldı. Ve içerisinde o dönemde yaşayan bazı balıklar sıkıştı ve böylelikle burada büyüdü. Belki de zamanında kürek balığı sürüsü de orada kaldı ve oranın suyuna adapte olup evrim geçirdi. İhtimaller aşırı derecede büyüyor. Bu zamana kadar yakalanmış en büyük kürek balığı yaklaşık 10 metre civarındaydı. Belki de Van Gölü'nde buna benzer ve 10 metre boyutlarını aşmış olan bir kürek balığı var ve arada bir yüzeye çıkıyor. Belki de Van Gölü canavarı aslında kürek balığı. Bu olasılığın yüksek ihtimal olması doğal. Ve buna bir yüzdelik verirsek %70 civarında Van Gölü'ndeki canavarın kürek balığı olduğunu söyleyebiliriz. Ama sakın ayrılmayın. Öyleyse sıradakine geçelim. Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir markette güvenlik kamerasına yakalanan esrarengiz görüntü görenleri şaşkına çevirdi. Meşebükü mahallesinde market işleten Sabri Hısım kasada oturduğu sırada marketin içinde bir ışık topu gördü. 3 ila 5 saniye kadar bir ışık topunun markette dolaştığını ve aniden gözden kaybolduğunu söyleyen Sabri Hısım, acaba hayal mi gördüm sorusuna cevap aramak için güvenlik kamera kayıtlarına baktığında büyük şaşkınlık yaşadı. Gelin bu görüntüyü hep birlikte izleyelim. Görüntüler beni gerçekten de şaşırttı. Market sahibini de şaşırtmış olsa gerek. Bu görüntüyü birçok haber ajansına satmış. Kayıtlarda saat 20-25 sıralarında market sahibi Sabri Hısım kasada oturuyor. Markette o an müşteri yok. Aniden meşrubat dolabının üzerinden hareket ederek bir ışık topunun yere indiği net bir şekilde görünüyor. Zemine kadar inen esrarengiz cisim bir müddet sonra tekrar geldiği noktadan çıkarak görüş açısından kayboluyor.
Yine aynı akşam saatler 21.46'yı gösterirken aynı esrarengiz cisim tekrardan kadraja giriyor. Bu kez farklı bir yerden market raflarının üzerinden yine süzülerek zemine iniyor. Bir süre dolandıktan sonra tekrar yükselerek geldiği noktaya geri dönüyor. Market sahibi arkadaşlarına bunu söylüyor ve kimse ona inanmıyor. Ama kamera kayıtlarına baktıklarında gerçekten de tüyler ürpertici o görüntüyü görüyorlar. O bölgede yaşayanlar bunu bir melek olarak tasvir ediyor. Bazıları ise bir hayalet. Ama onu bunu geçin. Bunun hayalet Casper olduğu malum bir şekilde belli oluyor. Bildiğimiz bir sümüklü böcek gibi hareket ederek geziyor. Sonra yavaş bir şekilde yukarıya doğru çıkıyor. Bu görüntülerden sonra bir daha gözükmemiş. Bunun hakkındaki teorilerimizden biri de Araf'ta kalan bir ruh olduğu kanaatinde. Bir insan hayatını kaybettiğinde tabi inanıyorsanız ya cennet ya da cehenneme gidersiniz. İkisine giremeyip de ortada kalanlar ise Araf'ta kalıp gezinirler. Bu görüntüdeki esrarengiz görsel ise yolunu kaybetmiş bir ruh olabilir. Ve konuyu bitiriyoruz. Ama sizin görüşleriniz de bizler için çok önemli. Bartın'da güvenlik kamerasını kaydettiği esrarengiz olay çözüm bekliyor. Güvenlik kamerasının kaydettiği birden ortaya çıkan ışık hüzmeleri ve şekillerin bir süre hareket ettikten sonra ortadan kaybolduğu anları gösteren video sırrı tüm tartışmalara rağmen çözülemedi. Gelin hep birlikte bu gizemli video kaydını izleyelim. Bir anda video kaydında gözüken sanki bir deniz anasını andıran garip cisim güvenlik görevlisini oldukça korkutmayı başarmış durumda. Nöbeti sırasında kameranın ekranında birden garip bir ışık süzmesi belirince ne olduğunu merak eden Mehmet isimli görevli kameranın kayıt alındığı bölgeye gittiğinde büyük bir ışığı kendi gözleriyle gördüğünü ve daha sonradan kaybolduğunu belirtiyor. Ertesi sabah bu olayı rapor olarak ilettiğinde kamera kayıtlarına bakılarak gerçekliği ortaya çıkıyor. Ama hiç kimsenin bunun ne olduğunu bilmediği ve ondan oldukça ne korktuğu belli oluyor ki bu olayı hemen haber ajanslarına bildirip haberini çıkartmışlar. Gelin hep birlikte bu video kaydını inceleyelim. Video kaydı bize bugüne kadar akıllarımıza işlenen hayalet videolarını andırır gibi. Kılçık kılçık bağlantı noktaları var. Ve bu kılçıkların görünen kısmını saydığımızda çok saçma gelecek ama 7 adet kılçık çıkıyor. Ve sizlere çok saçma gelebilir ama hayalet kelimesi 7 harflidir. Belki saçmalamış olabiliriz. Bu ışık hüzmesi yaklaşık 5 dakika kadar kalıyor ve yine ortadan kayboluyor. Işığın doğuşu çok garip. Ufaktan büyüyor ve yine büyükten ufalarak kayboluyor. Bunun bir ampul olma olasılığını da getiriyor aklımıza. Bir ışık hızının yavaşlatılmış görüntüsü de olabilir belki de. Ama aklımızda kalan şey ise güvenlik görevlisinin bunu görmesi ve büyük bir ışık hüzmesinin olduğunu, gözlerinin ona net bir şekilde bakmasına izin vermediğini belirtiyor. Bence bu bir ışık hüzmesi ama hiçbir şeye de bağlayamadık. Hayalete benziyor. Ama sadece Casper'ı bilerek yaşadığımız için bunu hayalete benzetebiliyoruz. Peki sizce bu ne olabilir? Tahminlerinizi bekliyorum. Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir caminin güvenlik kamerasına yansıyan ışık görüntüsü merak uyandırdı. Bir sosyal paylaşım sitesine yüklenen görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde ışık hüzmesi cami içerisinde bir süre sabit kaldıktan sonra birden hareketleniyor ve yükselerek ortadan kayboluyor. Gelin o görüntüleri hep birlikte izleyelim.
Görüntüyü izleyenlerin bir kısmı oval şeklindeki ışık hüzmesinin melek olduğunu iddia ederken kimileri görüntüye bir anlam veremedi. Sosyal paylaşım sitesindeki görüntü kısa süre içerisinde binlerce kez tıklandı. Yetkililer bu ışığın ne olduğunu inceleyeceklerini söylediler ama sonradan hiçbir açıklama yapılmadı. Gelin bu görüntüyü hep birlikte inceleyelim. Gece saat 23 suları. Bu kayıt muhtemelen caminin tam ortasında çekilmiş gibi duruyor. Güvenlik kamerasında parlak yuvarlak bir cisim olduğu noktada daireler çiziyor. Ama yuvarlak cisime üst kısımdan bir ışık vurduğunu görüyoruz. Hiçbir şeye benzemiyor. Böcek olabilir diyoruz. Ama böcek olsa devamlı olduğu yerde hareket ederdi. Bir toz tanesi mi acaba diye sorgulamaya başlıyoruz. Ama bir toz tanesine de bir ışık vurduğunda bu kadar parladığını daha önce ne duydum ne de gördüm. Burada olasılıklar daralıyor. Belki de caminin önünde bir araba vardı ve gece olduğu için farlarını yaktı ve bu farların ışığı caminin içine vurdu. Bu da belki kameraya böyle yansımış olabilir. Bizim kanaatimiz ve analizimiz bu şekilde. Bilemiyoruz. Belki doğaüstü şeyler de olabilir. Ama hiçbir şey kesin değil. Peki sizce bu ne olabilir? Muğla'nın Seyit Kemer ilçesinde 3 saat boyunca gökyüzünde hareket eden kimine göre insansız hava aracı, kimine göre de balon, kimine göre de UFO olduğunu söyleyen cismi görenler jandarmayı arayıp ihbarlarda bulundu. Seyit Kemer'in Kayadibi mahallesinde saat 8'de görülen ve saat 11'de 40 kilometre uzaklıktaki Seki mahallesi semalarında kaybolan cismi 3 saat süreyle izleyenler yerden yaklaşık 1000 metre yükseklikte olduğunu söyledi. Köylülerin çekmiş olduğu video kaydına gelin hep birlikte bakalım. İlçenin kuzey yönünde 3 saatte yaklaşık 40 kilometreye kadar hareket ettiğini söyleyen cismin ilçeye bağlı Güneşli, Yaka, Dere, Bayır ve Seki mahallelerinden izlendi. Mahalle sakinlerinin komşu mahallelerdeki akrabalarını arayarak gökyüzüne bakmasını istemesiyle cismi görenlerin sayısı hızla arttı. Birçok kişi de cismin görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına cismin ne olduğu konusunda tartışmalar oldu. Kimileri cismin keşif uçuşu yapan insansız hava aracı olabileceğini belirtirken, kimileri de balon olduğu görüşünü ortaya attı. Cismin rüzgar yönünde hareket ettiğini söyleyenler, bunun balon olduğu tezini güçlendirdiğini söyledi. Cismin uzun süre havada kalması ve güneş ışığının yansıtması ve balon olamayacağı görüşünü de savundular. Güneşli Mahallesi sakinlerinden Mehmet Gümüş evin üzerine çıktığında cisimi gördüğünü söyledi. Cismin minibüs büyüklüğünde olduğunu öne süren Gümüş, abimin dürbünüyle yakından inceleme fırsatı buldum. Balona benzeyen bir yapısı vardı. Yaklaştırınca renkli parçalar gördüm. Ancak ne olduğunu tam olarak tespit edemedik dedi. Jandarma ise gelen ihbarlar üzerine cismin görüldüğü bölgelere giderek cisimi gördüğünü söyleyenlerle görüştü. Cismin ne olduğu tespit edilemeden üstü kapatıldı. Evet, video kaydını biz de incelediğimizde çok da farklı sonuçlara varamadık. Uzun ince bir balon veya insansız hava aracı. Ama aşırı hızlı gittiği ve yaklaşık 2-3 saat o mesafede kalması aklımızı karıştıran bir soru oldu. Jandarmanın ise şaşırmış gibi harekete geçmesi ise bizlere de şüphe uyandırdı. Hava tahminini yapmak için bulutlara gönderilen balonlara aşırı benzediği için buna biz hava tahmin balonu da dedik. Peki sizce bu ne olabilir? ...2017 yılında Samsun'da çok ilginç bir görüntü kayıt altına alındı.
Söylentilere göre bunun bir uzay mekiği olduğu ve Samsun'dan veri alışverişi yaptığı tahmin ediliyor. Kayıtların ürperticiliği ve gizemli olması işleri hayli zor duruma sokuyor. Bu kayıt sizlerle. Video kaydı kuşkusuz ki ürpertici ve gizemli. Mayıs 2017 yılında Ahmet isimli biri tarafından kayıt altına alınan bu gizemli video kaydı YouTube kanalına yüklemesi sayesinde birçok haber ajansı tarafından kopyalanıp ve ayrı ayrı yorumlanıp haber yapılmış. İşin gerçeği ise attığımız mail sayesinde ortaya çıkıyor. Ahmet isimli 27 yaşındaki arkadaşımıza mail atarak bunun gerçekliği hakkında bilgi almak istiyoruz diye bir mail attık. Cevabı ise şaşırtıcıydı. Bir akşamüstü arkadaşlarımla mangal yapıyorduk. Bir patlama sesi duyduk. Arkadan uçan bir cisim gördük. Hemen cep telefonum ile kayıt altına aldım ve daha sonra ortadan kayboldu. Böylesine kısa ve açıklayıcı bir mailden sonra video kaydını inceleme vaktinin bize geldiğini düşünüyoruz. Buraya kadarki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Çünkü birazdan düşüncelerinizi değiştirebiliriz. Fosforlu mavi bir cisim var karşımızda. Yaklaşık yerden 100 metre yukarıda gibi gözüküyor. Ve çevresinden bir anda duman tarzı bir şey attığını fark ediyoruz. Yaptığımız araştırmalarda birçok animasyon ve birçok tezde boyutlar arası ışınlanma tozu olabileceği yazıyor. İçerisindeki binlerce elektron sayesinde boyut değiştirmek için kullanılıyor olabilirmiş. Duman silsilesi ortadan kaybolduktan kısa bir süre sonra mavi bir kapı tek tek ışıkları yanarak açılıyor. Bu da bu tozun belki de bir anahtar olabileceğini gösteriyor. Görünmez bir kapı ve bunun anahtarı olma olasılığı çok yüksek. Bir anda gemi içine girip ortadan kayboluyor. Yaptığımız diğer araştırmalarda portal yıldız geçidi olarak tabir edilen bir kanıya ulaşıyoruz. Zaman yolculuğu ve ışık yolculuğu yapmak için kullanılan bir makine olarak tabir ediyorlar ve bu kanı eski Mısırlara kadar uzanıyor. Bu kayıttaki de belki bir portal yıldız geçidi, belki de bir bilgisayar oyunu ama gerçek olabilme olasılığı var. Sizce bu ne olabilir? İster istemez ülkemizde ne işiniz var diyesimiz geliyor. Abi ne işiniz var? Canavar hikayeleri gün geçtikçe daha da artacak. Bunlar sadece bulduklarım. Kim bilir daha görmediğim neler var, duymadığımız neler var. Canavar videomuzda neye canavar diyebilirdik? Tanımlayamadığımız her şey bizim için bir canavardır. Evet. Bir canavar videomuzun sonuna geldik sevgili dostlar. Videonun buraya kadar izlediyseniz sizlerden like atmanızı istiyorum. Videonun devamlı için like'larınız bize destek verecektir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Instagram, TikTok ve diğer YouTube kanallarımı da takip ederseniz mutlu olurum. Aşağıda hepsi açıklamada. Kendinize iyi bakın. Canavarlar her zaman var olacak. Tabii ki de zihnimizde ya da herhangi bir yerde.